Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görüntüsü şahane, yapılışı çok kolay, keyifle örebileceğiniz bebek battaniyesinin modelini anlatımını yapacağım. Modelimi tığ işinden yapıyorum ve 2 tane renk kullanıyorum. Dilerseniz tek renk veya 2'den fazla da renk tercih edebilirsiniz. Bunun için ben 3 numaralı tığ kullanıyorum. Eğer eliniz sıkıysa mutlaka 3,5 numaralı tığ tercih etmelisiniz arkadaşlar. Modelimi ilk olarak zincirlerimi atarak başlıyorum. Modelimin katları 2 artı 1 ilmekten oluşuyor. Zincirlerinizi başlarkeniz şöyle 2 2 2 2 2 en sona bir ilmek eklemesi yapın bu şekilde. Hemen ikinci zincirime geri dönüş yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tekrar edelim. Siz bebek battaniyesi yapıyorsanız eğer yaklaşık 90 ya da 100 santim kadar zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Birinci sıramı bu şekilde bitirdim. İkinci sıraya geçiyorum. 3 tane zincir yaptım. Modeli çevirdim. Başına doluyorum. Birinci yuvayı atlıyor. İkinci yuvaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Başına doluyorum. Trabzanın beline doluyorum bu şekilde. 1 2 3 defa sardım. Fıstık dolgusu yaptım. 2 defa da çekiyorum. Başına doladım. Aşağıda bir atlıyor. İkinci yuvaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Başına doluyorum. Trabzanın beline 1 2 3 defa sardım. 2 defa da çekiyorum. Sıra sonuna kadar model tekrarı. Bir atlıyor, ikinci yuvaya batıyorum, bir trabzan yapıyorum, başına doluyorum, trabzanın beline 1 2 3 defa doladım ve 2 defa da çektim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. En sonunda 2 tane sık iğnem var. Yine başına doladım, bir atladım, kenar trabzanını oluşturdum bu şekilde. Böylece birinci sıramı bitirmiş oldum. 6 tane model üzeri kurdum ben. Buraya bir tane zincir yaptım. Modelimi çevirdim. Trabzanı görüyorsunuz. Hemen burada bir trabzanım var. Trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Her bir yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. Sık iğne. Sırayı takip edene batıyorum. Sık iğne. Hiçbir şekilde sık iğnelerimizi atlatmıyoruz. Bu aşamada kafanız karışırsa birinci sırada kaç tane sık iğneniz varsa sayarak
aynı sayı elde edebilirsiniz. Böylece ilk 2-3 sırada hiç kafanız karışmadan yaparsınız. Daha sonra eliniz alışır. Aynı şekilde devam edersiniz. Her bir yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Bakın şurada bu trabzanın devamı burası. Bütün sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bakın zincir. Çünkü zincirimiz bir tane trabzan olarak hesaplandığı için zincire batarak bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Burada renk değişimini yapacağım. İkinci rengime geçiyorum. İçinden geçirdim ve sıkılaştırdım. Modelimi çevirdim. 3 tane zincir yapıyorum. Bu diğer ipimi de aradan yürütüyorum. Tekrar ediyoruz. Model tekrarı. Başına doladım. Birinci yuvaya atlıyorum. İkinci yuvaya geliyorum. Bakın zaten bu trabzanın devamında şurası. İkinci yuvaya battım. İkili trabzan yaptım. Baştaki trabzan zaten zincir olarak kenarda. Başına doluyorum. Yine aynı şekilde 3 defa doluyorum. 2 defa da çektim. Başına doluyorum. Bir atlıyor. İkinci yuvaya batıyorum. İkili trabzan. Üçlü fıstık ve 2 defa da çektim. Bir atlıyor. İkinci yuvada bir tane trabzan. Başına doluyorum. Üçlü fıstık yaptım. Başına doluyorum. Bir atlıyor. İkinci yuvaya bir tane trabzan ve trabzanın beline üçlü fıstık dolgusu yaptım. Bir atlıyorum. İkinci yuvaya batıyorum. İkili trabzan. Tekrar üçlü fıstık. Üçünü bir kapattım. Bir atlıyorum. İkinci yuvaya bir tane ikili trabzan. Trabzanın beline dolayarak üçlü fıstık ve 3 defa da çıkarttım. En sonunda 2 tane kaldı. Bir atlıyor. Sondakine batıyorum. Kenar trabzanı yaptım. 6 tane ikinci sırada yine aynı şekilde 6 tane. Tekrar bir zincirimi yaptım. Modeli çevirdim. Sırayı takip ediyorum. Burada gördüğünüz gibi trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Sıradakine hepsine birer tane sık iğne. Hiçbir yuvayı atlamıyoruz. Bu modelde dikkat etmeniz gereken sık iğne dönüşünde, yani şu anda yaptığımız sıranın çıkışında yapmanız gereken sık iğneyi yapmanız. Bakın bu da trabzanımın tepesine battım. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Eğer bunu yapmasak her sıra çıkışında bir tane eksiltme yaparak modelinizin dengesini şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki zincir bir tane trabzan olarak hesapladığımız için geri dönüşte son zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Renk değişimine geçeceğiz ve model tekrarı ben başlayacağım, siz devam edersiniz. 3 tane zincirimi yaptım. Bakın bu şurada bir yuva var. Aslında bu onun devamı. Başına doluyorum. Baştaki yuvaya değil, hemen ikinci yuvaya batıyorum ve modelimi başlatıyorum. Başına doladım. Üçlü fıstık yaptım. 2 defa da çıkarttım. Bundan sonrası model tekrarı arkadaşlar.
Şimdi ben bunu biraz daha büyük bir parça üzerinde yapıp hemen geliyorum. Modelimi biraz daha büyük bir parça üzerinde yaptım. Geldim arkadaşlar. Gayet güzel, çok hoş bir model oldu. Ön arkası var modelimizin ama hangi taraf hoşunuza gidiyorsa o tarafı kullanabilirsiniz. Burası modelimizin ön yüzü normalde. Burası ise arka yüzü. Ama ben modelin arka yüzünü ön yüzünden daha çok sevdim. Siz de kendi istediğiniz gibi hangi tarafını isterseniz o tarafı kullanabilirsiniz. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.